Baştan söyleyeyim, GTA 4 ve 5'in hangi sonunun kanon olduğu konusunda kendi içlerinde halen daha net bir cevabı olduğunu söylemek zor. Bunun için videonun 3. bölümünde bahsedeceğim sürpriz bir kartımız olsa da yer yer kendi düşüncelerimi ekleyerek paylaşacağım birçok ayrıntının halen daha tartışmaya açık olduğunu belirtmek istedim. Ne diyebilirim ki? Ben dürüst bir atırsızıyım. Hemen rengimi belli edeyim. Ben de çoğunluk gibi tabii ki 4'te Roma'nın hayatta olduğu intikam finalini, 5'te ise herkesin hayatta olduğu C finalini kanon son olarak görüyorum. Fakat geçenlerde GTA 6'da hangi karakterleri görebileceğimiz ile ilgili yaptığım videoya gelen birkaç yorum ve ona paralel olarak yaptığım kısa gözlem sonucu gördüm ki insanlar GTA 4 ve 5'in finalindeki diğer seçimlere düşündüğümden daha fazla önem veriyorlar. GTA 6'da Trevor'ın görülebileceği ihtimalinin aldığı tepki, peki A seçeneğini seçenler ne olacak şeklinde olabiliyor. Evet, gerçekten adam Trevor'dan nefret edip bu seçeneği seçmiş. Saygı duyuyorum. Veya 4'ün finalinde Roma'nın ölme ihtimaline karşın bu karakteri 6'da görmemizin saçma olacağı konuşuluyor. Açıkçası GTA 5'teki birkaç ufak referanstan dolayı Roma'nın hayatta olduğunu düşünüyordum ama tekrar bakınca aslında işin halen daha o kadar basit olmadığını anladım ve Rockstar'ın bazı karakterlerin akıbetine dair açık kapı bırakmayı ne kadar sevdiğini tekrardan hatırladım. Bazı olayların sonuçlarına gizem katmak günü gününden GTA serisinin en önemli özelliklerinden biriydi. Böylece oyun severler kendi aralarında fikir yürütüp, tartışıp bir topluluk oluşturacaklardı. Ve öyle de oldu. Yani sırf oyuncuların internette kendi aralarında konuşmaları için hayvan gibi zor oyunlar yapmaya gerek yokmuş, değil mi? Neyse. Rockstar'ın bu alışkanlığına referans olarak San Andreas'ın Introduction isimli özel kısa filminde Ken Rosenberg'in Tommy'ye ulaşamaması ve GTA 3'ün jeneriğindeki ateş etme sesi örneklerini gösterebilirim. Biliyorsunuz ki bunlarla ilgili oldukça fazla teori üretilmişti. Halen daha günümüzde bu çıkarılmaya devam etmekte. Fakat Rockstar seride yeni bir devri başlatan GTA 4 ile onurlu bir hareket yaparak anlayana bu eski karakterlerin artık yolun sonuna geldikleri mesajını vermişti. Yine de geleneksel forum kültürünün devam etmesi adına bize birçok malzeme çıkmıştı. Fakat artık 4 ile başlayan bu dönemde yeni GTA'ları eskilerden ayıran çok daha kritik bir özellik olacaktı. Seçimler ve sonuçları. Kanon nedir? Kendi deyişimle bir kurgudaki olayın kanon olup olmaması o olayın resmi olarak kurgunun evreninde gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade eder. Yabancılarda canon diye ifade edilen bu sözcüğün Türkçe'de tam karşılığı hala olmasa da büyüklerimiz kanon olarak ifade etmeyi uygun görmüşler. Biz de öyle devam edelim. Yani Türk Dil Kurumu'na göre kanon kelimesi kanon değil. Anladınız mı? Kanon kelimesi. GTA'nın da illa kanon sonları olacak diye bir kayda yok fakat benim bazı seçimleri kendimce yıllardan beri kanon kabul etmemin sebebi bu seçimlerin doğru hissettirmesi ve tabii ki avantajlı olmalarıydı. Rockstar'a 2012 senesinde GTA 4'teki oyun içi seçimlerin hangisinin doğru olduğuyla ilgili yöneltilen bir soruya Rockstar'ın verdiği cevap aslında doğru diye bir seçim olmadığı fakat kendilerinin söylemiyle saf bir oyun deneyimi için birkaç küçük ipucu doğrultusunda bazı seçimlerin daha avantajlı olacağı yönündeydi. Hiçbir oyuncuyu küstürmemek için böyle bir cevap vermeleri normal. Bana sorarsanız durum biraz farklı. GTA'daki oyuncuya bırakılan seçimlerle ilgili maalesef şöyle bir gerçek var. Bu seçimler gri'nin tonları değildir. Siyah ve beyazdır. Yani çoğu zaman, tabii ki de hepsi için söylemiyorum ama genelde siz doğru veya yanlış seçimi yaparsınız. Rockstar'ın bu açıklaması iyimser bir açıklama olmasına karşın az sonra göreceksiniz ki yaptığınız kötü seçimlerin hiçbirinin iyi olana karşı ufak bir avantajı yok ve üstüne üstlük oyun sizi cezalandırıyor bile denebilir. Ufak bir ısınma turuyla başlayalım. Mesela 4'te Darko Brevich'in kaderine karar vermek gri bir seçim. Etkisi yok. Fakat mesela Playboy X ve Dwayne seçiminin doğru yanlış çatışması olduğunu açıkça söyleyebilirim. Oyunda bu iki karakter arasında seçim yapmanız gereken an geldiğinde Playboy'u harcarsanız aldığınız ödüllere bakın. Cloud Reis'in kıyafeti, Playboy'un 10 numara teraslı dairesi, Dwayne'in arkadaşlığı ve bu arkadaşlık sayesinde size yardım için 2 adam gönderme özelliği. Peki Dwayne'i harcarsanız ne ödül alıyorsunuz? $25.000. Paranın hiçbir işe yaramadığı oyunda $25.000. Ama daha kötüsü şu, bu olayın ardından Playboy Nico'yu başından savuyor, sanki tüm suç Nico'nunmuş gibi ona küstahlık yapıyor, aptal muamelesi yapıyor. Nico'nun bu konudaki düşüncelerini öğrenmek için bu görevden sonra Roman'ı aramak muhtemelen çoğu kişinin aklına gelmemiştir. Cousin, how are you? All the better for hearing your voice, Envy. You sound down. Are you okay? Not really.
I got caught up in an argument between the drug dealer and his drug dealing mentor. I had to choose who'd win the argument, and I chose the young guy. Playboy X is his name. Now he's paid me off and is treating me like an asshole. So? He's treating you like a rich asshole. Who cares? Enjoy yourself. Spend the money on a clean hotel room in a dirty college. Yani oyun resmen vicdanınızla oynuyor. Yine de çok üzülmeyin eğer bu seçimi yaptıysanız. İtiraf edeyim, ilk oynadığımda ben de Dwayne'i paketlemiştim ama o zamanlar pek İngilizcem yoktu. Dwayne sen sonradan ortalarda belirdin kardeşim diyerek ona gittim ve diğer seçimin sonucunu bilmediğim için normal devam ettim. Gerçi bu adamın şerefsizliğini anlamak için İngilizce bilmeye gerek yok da neyse. Şimdi gelin asıl meseleye, GTA 4'ün finaline geçelim. 4'ün her halükarda bir mutlu sona sahip olmadığını biliyoruz. Finalde Dimitri'den intikam almayı seçersek Katie'yi, anlaşmayı seçersek ise Roman'ı kaybediyoruz. Ama aslında işler böyle yürümüyor değil mi? Çünkü anlaşmayı seçersek hem Roman'ı hem Katie'yi kaybediyoruz aslında. Çünkü kısa süre sonra Kate, Nico'yu terk ediyor. İşte buna kötü son derim. Hello? Nico, it's Kate. Hello, Kate. How are you? I'm fucking awful, if you must know. Please don't say that. Why? I can't do this. Can't do what? I like you. I like you too much, but I know you. I know the life you lead. What does that mean? It means I'm going away. It means I love you, but I won't bring children into this world to be raised without a father. It means I don't know what it fucking means. I'm sorry. I'm sorry about Roman. I'm sorry about the life you led. I'm sorry. I'm so sorry. I'll send you an email. Goodbye. Duygusal anlamda bu sonun kötü olduğu bariz. Peki para meselesi? Normalde en başta bir insanın Dimitri ile anlaşmayı seçmesindeki motivasyonu normal olarak kazanacağı para olmalıydı. Peki size intikam sonunda da aynı parayı kazandığınızı söylesem? Jimmy Pegorino'yu paketledikten sonra bakiyenizde aynı miktarda artış göreceksiniz. Oyun bununla ilgili bir bilgi vermese de bunun sebebi Nico'nun Pegorino'nun kasasına çökmüş olması veya komisyonun artık Pegorino'yu ölü istemesinden dolayı Nico'ya takdim ettiği bir ödül olabilir ki bununla ilgili bazı küçük ipuçları mevcut. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. Bildiğimiz bir şey var ki o da Rockstar'ın anlaşma sonunun tüm karakteristik özelliklerini yok etmiş olması. Bu konuda hala daha masum olduklarını düşünüyorsanız sizi 3. maddemize, her iki finalde bizi farklı karşılayan sembolik mesaja davet ediyorum. İntikam sonunda mutluluk heykelini önden görüyoruz. Güneşli bir hava var. Fakat anlaşma sonunda ise mutluluk heykeline arkadan bakarken yağmurlu ve kasvetli bir hava bize eşlik ediyor. Öyleyse tamam, Roman'a elveda ettiğimiz sonun gerektiğinden fazla yanlış olduğu konusunda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ama akıllarda o soru, peki Roman'ın yaşadığı sonu kanon yapan kanıtlar neler? İşte orada birazcık karışıklık var. Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. Buna dair kabul görmüş ilk ipucu için aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. GTA 4'ün ikinci ek paketinin final bölümünde Timur ve Bulgari'nin adamlarının Dimitri'ye ait beyaz mallara çöktüklerini görüyoruz. Eğer Nico ile intikam peşinde koştuysanız, Dimitri'nin gemide belirttiği ufak bir ayrıntı var. Запакуйте весь heroin. Мы сегодня ночью посылаем. Eğer mallar gemiyle birlikte o gece ayrılacaktıysa Nico'nun intikamı seçmeyip gemiye gelmemesi burada her şeyin yolunda gittiğini ve geminin yola çıkmayı başardığını gösterir. Bu da sanki Dimitri henüz yeni Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve böylece mallarına yeni çökmüş gibi görünen Bulgari'nin adamlarıyla uyuşmaz ve bir bakıma anlaşma seçeneğini bir kez daha mantıksız kılar. Now Raskolov is dead. We have sole claim to the junk. Elbette karşı argüman üretmeye son derece açık fakat başta dediğimi unutmayın. Rockstar bunları biz tartışalım diye yapıyor. 5'teki ipuçlarına geçmeden önce olaya biraz daha renk katmak istedim. Gizliden gizliye HD evrenin bir parçası olan ve hikayesi 2009'da geçen Chinatown Wars'ta oyuncular Roma'nın taksi durağını tekrardan onarılmış olarak gördüler. 2008'de kül olan taksi durağının 2009'da tekrar bu halde olması Roma'nın hayatta olduğunun bir kanıtı mı? 5'teki bana sorarsanız bu konudaki en büyük olay yine taksicilikle ilgili. Hayır, bu araçlardaki plakalardan bahsetmiyorum ama hazır konu açılmışken Franklin'in taksi görevlerinden birinde bu noktaya gelip birkaç kişiyle münakaşaya giriyorsunuz ve bıraktıkları araçların plakalarının birinde Nico, birinde Roman ve dahası motosiklet plakasında ise Luis Lopez'in adını görüyorsunuz. Sadece eğlencesine konulmuş ufak bir easter egg. Asıl konumuz olan gönderme ise oyunda hiç görünmeyen ve Liberty şehrinde yaşayan Franklin'in kuzeni Taver
Noel Clinton'ın sosyal medya hesabında Roma'nın taksi şirketinin en kötü taksi şirketi olduğu ile ilgili gönderisi. Bana sorarsanız buradaki en can alıcı kısım, en önemli detay, en kötü olması. Hello, Rum and Bellic Enterprises. Hey, Craphead, get in the car, my friend. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? This is the rest of my life. Ladies. No, I'm not gay. My friend, you are a bitch. Mohammed, what the fucker? Enjoy your shitty freeloading life. You're a fag. I am really hoping that Roman realizes you are a freeloading shithole, so I don't have to drive. İşte Roma'nın hayatta olduğuna dair en büyük ipucu bu, fakat buna karşılık Nico'nun veya Mallory'nin bu şirketi Roma'nın hatırasına devam ettirdiği teorisi de mevcut. Çünkü aslında taksi şirketinin adı önceden Roma'nın taksi şirketi değildi. Şimdi de en çok tartışmalı olana geçelim. Sadece Jimmy'nin bilgisayarında görünen Nico'nun sosyal medya hesabına. Öncelikle şunu söylemeden edemeyeceğim. Özellikle de bu gerizekalının laptopunda görünmesi ne alaka? Yani oyuncu olmasından dolayı mı acaba böyle bir tercih yaptılar, ama bence Lester'ın bilgisayarında falan görünmesi daha mantıklı olurdu. Yine de yakınlaştırıp olayın bizi ilgilendiren kısmına baktığımızda Nico'nun Roma'nın doğum gününü kutladığını görüyoruz. Bunu gördüğü gibi coşan ve bugüne kadar bunu kesinlikle intikam finalinin kanon olduğunun kanıtı olarak gören ve gösteren ben, aslında biraz düşününce yine Rockstar'ın tuzağına düştüğümüzü anladım. Çünkü Nico'nun vefat etmiş kuzeninin yasını tutarak böyle bir şey yazması çok da absürt olmazdı, değil mi? Sonuç olarak çoğu ipucu Roma'nın yaşadığını işaret etse de bunlar son derece tartışmaya açık. GTA 5'in finallerini ise farklı iki açıdan değerlendireceğiz. Online'da bayağı bir ipucu var ama online'ın kendisi başlı başına bir soru işareti. O yüzden biz yine önce oyunun kendi çerçevesinde değerlendirmeye başlayalım. Bana sorarsanız burada işimiz biraz daha kolay, çünkü zaten başta A ve B seçenekleri sadece GTA için değil genel oyun kültürüne çok tersler. Çünkü final dediğin ya final boss'lu olur ya da oyunun kötü veya kötüleriyle bir yüzleşme olur. Yani böyle kendi arkadaşını mıhlayarak oyun bitirmek saçma bence. Ama belki de Rockstar bunları what if kafasında böyle olsaydı ne olurduyu göstermek için ek bir içerik olarak koymak istedi. A ve B seçimlerinin bayağı negatif sonuçları var. Trevor'ın hakkın rahmetine kavuştuğu A seçiminden sonra Mike ile Frank bir süre birbirlerinin yakınında olmak istemeseler de sonradan görüşmeye devam ediyorlar. What are you doing here? Man, you being real weird, dude. Yeah, well, you did something really weird, okay? Trevor, bro? So excuse me. Man, you did Trevor too. Yeah, but it was your call. You made the call. Don't you forget that. Man, I done so much. Well, what about the amount of shit I helped you with? I thought we was in this shit together, man. Fuck. Just, look, I need some time, all right? Goodbye. Yeah, peace. Fakat Michael oğlu Jimmy ile görüşemiyor çünkü Jim, Trevor'ın ölümünde babasının parmağı olduğunu düşünüyor. Bu arada Franklin ile Lamar da artık sadece gece görüşebiliyorlar çünkü Lamar'ı ortadan kaldırmak isteyen Stretch ve adamları hala ortalarda. Hey homie, let's go enjoy the day, man. Enjoy the day? Man, you know I'm strictly a nighttime nigga now. Stretch out there making me all vampiric and shit. Damn. A seçiminin diğerlerine göre avantajlı görünen bir kısmı var ki o da Lester'ın soygundan kalan Trevor'ın payını Mike ve Frank arasında bölüştürmesi. Bu başta kulağa biraz güzel geliyor ama aslında mantıklı düşünürseniz Trevor yaşadığında da ona gelen bu para yine oyuncu olarak sizin, çünkü 3 karakteri de siz yönetiyorsunuz ve alım gücünüz yüksek. Aksine sadece Trevor'ın satın alabileceği garaja sahip olamayacağınız için 4 araç yeri eksiğiniz oluyor. Aynısı Mike için de geçerli. Fakat buradan direkt Mike'ın rahmetli olduğu B finaline geçtiğimizde bu pay meselesinin dezavantajını burada görüyoruz. B finali şüphesiz en kaotik son. Lester, Michael'ın payını ailesine verdiğini söylüyor, yani size para mara yok, unutun. Fakat buna rağmen ailesinin evinin önündeki satılık yazısını görünce insanın bir yüreği burkuluyor. Üstüne üstlük Trevor ile Frank'in araları bozuluyor. Look, it's the traitor. What? You here to take me out too? Nah, man. I could have taken you out. I chose to do Mike. He was good to you. Too good. And he used me, dog, straight up. Could not be trusted, you know that. Now you can't be trusted either. Stay away from me, Frank. I don't know what I'll do.
Trevor aynı zamanda Lamar ve Jimmy ile de görüşemiyor. Jimmy aynı zamanda babasının vefatından kendisini kıllandıran Franklin ile de bağları koparıyor. Lamar ise Frank ile yine sadece geceleri takılabiliyor çünkü Stretch yine hayatta. A ve B sonunun kötü etkisi olan karakterlerden biri de Dave tabii ki. Muhtemelen amiri haline gelen Steve Haynes tarafından kendisine mobbing uygulanıyor. Man, ain't it something you and Dave can do? Cause he might be pissed, man. Dave can't do anything. Dave's lucky I let him do my paperwork. He's this close to discharge with no pension. Videodaki ilk örneğimde bahsettiğim üzere söz konusu sonlarda istediklerini yerine getirdiğimiz karakterler tarafından enayi muamelesi görüyoruz. A seçiminde Franklin'in tüm saflığıyla Ajan Steve Haynes'in kendisini kollayacağı düşüncesine kapılması son derece kesin bir cevap alıyor. Oh yeah, okay, shit. I hear it could be real useful having an FIB agent looking out for you. Hey, your chips are cashed, pal. Don't contact me again. B seçimi sonunda ise kendisi için daha fazla işi olup olmadığı sorusunu yönelttiği Devin Weston'dan da benzer minvalde bir şerefsizlik örneği görüyor ki Devin için yaptığı onca işin de parasını alamaması cabası. Alright, so now what? You got a job for me? Oh, I had a job for you, Slick, and you just did it. Let me take a look down a list of your uses and oh yeah, we're all out of them. I do have some advice for you though. Go to business school, because clown school ain't worked out so good. Sizlere C sonunu anlatmama gerek yok tabii. Kötülerin dünyadan silindiği ve herkesin arkadaşça yaşamaya devam ettiği bir son. Fuck you, man! Hey! You all an asshole! Maddi olarak bu sonu bayağı avantajlı yapan harici bir borsa olayı vardı ki günü gününden mi böyleydi bilmiyorum. Rockstar bunu bir şekilde bozmuş. C finalinden sonra bize oyunda birkaç defa karşılaştığımız gibi borsa hissesi ipucu veren bariz bir ipucu geliyor fakat şu an oyunda ne yaparsanız yapın bu hisseye koyduğunuz paranızdan muhtemelen hiç kar elde edemeyeceksiniz. Normal şartlarda hisse fiyatının 2 katına çıkıp paranızı 2'ye katlaması lazım ama Rockstar işte. Bunun haricinde C finalini gerçek son olarak gösteren ufak, hileli bir ipucu var ki yapımcıların gözünden kaçmış. Oyunda hangi sonu seçerseniz seçin, oyunun Twitter platformu diyebileceğimiz Blitter sitesinde Ajan Steve Haynes'in öldüğüne dair birkaç gönderi bulunuyor. Fakat biliyorsunuz ki bu sadece C finaline uyuyor. Şimdi geldik zincirin son halkasına, GTA Online'a. Her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Online'da yıllardan beri gerçekleşen bir ton absürt olaydan dolayı şahsen onu GTA evrenine dahil etmeyi kabullenemiyorum. Fakat bu dandik ve çoğu zaman içi boş anlatısına rağmen yıllardan beri burada ciddi bir külliyat birikti. Ve konumuza dönecek olursak buradaki birçok detay da 5'in hikayesinin kesin bir şekilde C seçeneğiyle sonlandığını gösteriyor. Online'da birkaç defa Trevor'ı görüyoruz zaten. Fakat online'ın en ilginç kısmı bazı hikayelerinin GTA 5'te gerçekleşen olaylardan önce, bazılarının ise yıllar sonra gerçekleşmesi. Yani Trevor'ı gördüğümüz sahnelerde garibanın daha Michael'ın yaşadığından bile haberi yok. Ama her şey bununla başlıyor. Yeah, it's 2017. I can't believe it either. Bildiğim kadarıyla online'ın başka hiçbir noktasında bu kadar spesifik bir bilgi verilmiyor fakat bu noktadan sonra gelen güncellemelerde benzeri çokça ipucu mevcut. Böylece 2017'de gerçekleşen online'daki bu sahnede bakın Ron ne diyor. That bastard Trent, my best friend, oh he's supposed to protect me forever, then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now, but he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh, I am so alone. Vinewoodlaşmak, hayat koçluğu ve guru mu? Trevor'ın ne çevirdiğini bilmiyoruz ama hayatta olduğundan eminiz. Daha sonra bizzat Franklin'in kendisinden şunları duysak da Hey, does the name Trevor Phillips mean anything to you? I just heard you did some work with him a while back. Man, shit leaves some scars, don't it? One eternity later. Hey, did I hear right that you used to run with Trevor Phillips? Man, small world. Sometimes too fucking small. asıl ipucunu Franklin'in resepsiyonistinden alıyoruz. Hey, this crazy dude swung by earlier, dressed like a hobo, like really on edge. He swore him and Mr. Clinton used to work together. Got really angry when I said he wasn't available. I had to stop him from shitting on the desk. Seriously.
If you get a minute with Mr. Clinton, would you let him know? Bu başka kim olabilirdi ki? Yıllar sonra gelen bir güncellemede Trevor'ın akıbetine dair son bir bilgi daha ediniyoruz. Trevor'ın ortakları Ron ve Chef hala aynı yerde olsalar da Trevor gitmiş. I gotta go tell some folks what's what. Yeah, I've been waiting for something like this to happen since Trevor took off. Vultures showing up in Sandy Shores looking for scraps. They've taken over Trevor's old place at Ace Liquor. Diğer ipuçları olmasa bu farklı anlamlara gelebilirdi ama bence iki seçenek var. Trevor ya Vice diye taşındı ya da bu Rockstar'ın Trevor ile tüm bağlarını kopardığının bir kanıtı. Yorum sizin. Michael'ın hayatta olduğuna dair tek bilgiyi de bir görevde film stüdyosunun içinden geçerken yine Franklin bizlere veriyor. Man, shit, I know one of the producers around here. I hope his ass ain't at work today. Son olarak online'ın C finaline direkt olarak gönderme yaptığı kısımdan bahsedelim. C finalinde paketlediğimiz adamlardan biri olan Çin mafyası lideri Wei Cheng'in oğlu, olayın gerçekleştiği yerin önündeyken laf arası daha önce bu mekanda ölümden döndüğünü söylüyor. I told Miss Baker to meet us there. 我曾经差点在这个商圈俱乐部被杀一次就够了。 Bu Franklin'in saldırısı sırasında Wei Cheng'in oğlunun kurtulduğu anlamına gelse de aynı zamanda bir kez daha bizi C finaline götürüyor. Zannediyorum ki Rockstar bu final meselesini önceden online'da üstü örtülü bırakmayı hedeflerken daha sonra ise videonun başında çokça bahsettiğim üzere bu gizem silahını online için de kullanmaya başladı. Ve bir kez daha işe yaradı. Ana karakterlere yapılan göndermelerin videoları milyonlarca defa tıklandı ve internette tartışılmaya devam etti. Şimdi önümüzde iki yol var. Rockstar GTA 6'da bu 12 senelik online macerasını devam mı ettirecek yoksa tüm bağlantıları koparıp tertemiz bir sayfa mı açacak merak konusu. Her iki ihtimalin de 6'yı zor bir duruma sokacağı ve çokça tartışmaya sebep olacağı kesin. Come on, you prick. I taught you everything you know. Not everything. Wayne Forge taught me everything I know. Not everything.